Musul neden kaybedildi? Türkiye'nin önünden nasıl alındı? Musul aslında bir kere değil, iki kere kaybedildi. İlk kayıp 2014 yılında Irak ordusunun Musul'da çökmesiyle yaşandı. Yüz binlerce insanın yaşadığı Irak'ın en stratejik şehirlerinden biri olan Musul, IŞİD'in eline geçti. Ama bu olay sadece IŞİD geldi, Musul'u aldı kadar basit değildi. Asıl mesele Irak devletinin yıllardır içeriden çürümesi, ordunun zayıflaması, halkın devlete güvenini kaybetmesi ve bölgedeki güç boşluğunun bir anda patlamasıydı. İkinci kayıp ise 2016'da yaşandı. Musul'u geri alma operasyonu başladığında Türkiye bu savaşın dışında kalmak istemiyordu. Çünkü Musul sadece Irak'ın bir şehri değildi. Türkiye için sınır güvenliği demekti. Türkmenler demekti. Telafer demekti. PKK'nın Sincar hattında güç kazanması demekti. İran destekli milislerin Türkiye sınırına yakın bölgelerde etkisini arttırması demekti. Ama bütün bu kaygılara rağmen Türkiye Musul operasyonunun resmi komuta zincirinde belirleyici aktör olamadı. Peki neden? Bu videoda tam olarak bunu konuşacağız. Musul neden düştü? Türkiye neden Musul masasının merkezine oturamadı? Ve bu şehir Türkiye'nin gözünün önünde nasıl alındı? Önce 2014'e gidelim. O dönemde Musul, Irak'ın en önemli şehirlerinden biriydi. Tarihi, ticareti, petrol yollarına yakınlığı, etnik ve mezhepsel yapısıyla sadece askeri değil, siyasi olarak da çok kritik bir merkezdi. Ama kağıt üzerinde güçlü görünen Irak ordusu içeriden ciddi şekilde zayıflamıştı. Yolsuzluk vardı. Komuta kademesinde kopukluklar vardı. Askerlerin devlete bağlılığı zayıflamıştı. Bazı birliklerde maaş alan ama sahada olmayan hayalet askerlerden bahsediliyordu. Devletin otoritesi özellikle Sünni bölgelerde büyük ölçüde sarsılmıştı. Bu ortamda IŞİD sadece askeri güçle değil, korku, propaganda ve yerel hoşnutsuzlukları kullanarak ilerledi. Musul'a saldırı başladığında Irak ordusu beklenen direnci gösteremedi. Bazı birlikler savaşmadan geri çekildi. Komutanlar arasında ciddi karışıklık yaşandı. Halk ise kime güveneceğini bilemedi. Böylece Musul sadece dışarıdan gelen bir saldırıyla değil, içeriden çökmüş bir devlet yapısının sonucu olarak düştü. Yani Musul'u IŞİD aldı demek doğru ama eksik olur. Daha doğru ifade şudur. Musul önce Irak devletinin zaaflarına yenildi. Sonra IŞİD'in eline geçti. Türkiye açısından ise kriz çok daha hassastı. Çünkü 11 Haziran 2014'te Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu basıldı ve 49 Türk vatandaşı rehin alındı. Bu olay Türkiye'nin ilk aşamada sert bir askeri pozisyon almasını da zorlaştırdı. Ankara'nın önceliği sahada büyük bir askeri hamle yapmaktan önce rehin alınan vatandaşlarını sağ salim kurtarmaktı. Bu yüzden Türkiye Musul dosyasına en başından itibaren dikkatli ve kontrollü girmek zorunda kaldı. Çünkü karşısında sadece IŞİD yoktu. Aynı zamanda rehine krizi, Irak merkezi hükümeti, Kürt bölgesel yönetimi, ABD koalisyonu, İran etkisi ve mezhepsel dengeler vardı. Sonra 2015 yılına gelindi. Türkiye Musul yakınlarındaki Başika bölgesinde yerel unsurlara eğitim vermeye başladı. Ankara'ya göre bu eğitim faaliyeti IŞİD'e karşı Musullu gönüllüleri hazırlamak içindi. Türkiye bunu Irak makamlarının bilgisi dahilinde yaptığını savundu. Bağdat ise özellikle Aralık 2015'te bölgeye yapılan Türk askeri takviyesini egemenlik ihlali olarak gördü. İşte düğüm burada atıldı. Türkiye Başika'daki varlığını eğitim ve güvenlik desteği olarak anlatıyordu. Irak merkezi hükümeti ise bunu toprak bütünlüğü ve egemenlik meselesi olarak görüyordu. Böylece Musul dosyası sadece IŞİD'e karşı mücadele olmaktan çıktı. Türkiye ile Irak arasında diplomatik ve siyasi bir krize dönüştü. 2016 yılında Musul'u geri alma operasyonu yaklaşırken tansiyon daha da yükseldi. Türkiye
Musul operasyonunda dışarıda kalmak istemiyordu. Çünkü Ankara'ya göre Musul'un kim tarafından ve nasıl kurtarılacağı Musul sonrasındaki düzeni de belirleyecekti. Eğer şehir sadece Bağdat merkezli güçlerin ve İran destekli milislerin etkisiyle şekillenirse Türkiye'nin güvenlik kaygıları büyüyebilirdi. Özellikle Telafer meselesi çok hassastı. Çünkü Telafer'de Türkmen nüfus vardı ve buranın mezhepsel bir hesaplaşma alanına dönüşmesinden endişe ediliyordu. Aynı zamanda PKK'nın Sincar hattında kalıcı hale gelmesi Türkiye için yeni bir güvenlik riski oluşturuyordu. Bu nedenle Ankara Musul'u uzaktan izlenebilecek sıradan bir şehir olarak görmüyordu. Ama sahadaki gerçeklik Türkiye'nin istediği gibi şekillenmedi. Irak merkezi hükümeti Türk askerinin Musul operasyonuna doğrudan katılmasını reddetti. ABD öncülüğündeki koalisyon ise operasyonun Irak merkezi hükümetiyle uyumlu ilerlemesini istiyordu. ABD açısından asıl öncelik IŞİD'in yenilmesi ve operasyon komutasının dağılmamasıydı. Yani Washington Türkiye'yi tamamen dışlamak istemese de Bağdat'ın onayı olmadan Ankara'ya açık bir askeri rol vermeyi tercih etmedi. Bu sırada Peşmerge güçleri Musul'un kuzey ve doğu çevresinde önemli rol oynadı. Irak ordusu güneyden ilerledi. ABD hava desteği sağladı. İran destekli Şii milisler ise batı hattında devreye girdi. Böylece Musul operasyonu birçok aktörün aynı anda sahada olduğu karmaşık bir güç mücadelesine dönüştü. Türkiye ise sahada tamamen yok değildi. Başika'da eğittiği Ninova muhafızları gibi unsurlar üzerinden etkisi vardı. İstihbarat, siyasi temaslar ve dolaylı destek anlamında dosyanın içindeydi. Ama asıl mesele şuydu. Türkiye resmi komuta zincirinin merkezinde değildi. Son sözü söyleyen aktör değildi. Operasyonun siyasi kredisini alan taraf da Türkiye olmadı. Peki Türkiye'nin önü nasıl alındı? Birinci sebep Bağdat'ın egemenlik itirazıydı. Irak merkezi hükümeti Musul'u kendi devleti adına geri almak istiyordu. Böyle büyük bir zaferi başka bir ülkeyle paylaşmak istemedi. İkinci sebep ABD'nin komuta düzeniydi. ABD sahada birçok aktör varken operasyonun kontrolsüz hale gelmesini istemedi. Bu yüzden Bağdat'ın onay verdiği yapılarla ilerledi. Üçüncü sebep İran'ın sahadaki etkisiydi. İran destekli milisler Irak'ta ciddi bir güç haline gelmişti. Bu güçler Musul çevresinde özellikle batı hattında etkili oldu ve Türkiye'nin hareket alanını daralttı. Dördüncü sebep Türkiye ile Irak arasındaki sert söylem kriziydi. Karşılıklı açıklamalar gerilimi arttırdı. Bağdat yönetimi içeride geri adım atarsa zayıf görüneceğini düşündü. Böylece Türkiye'ye açık rol verilmesi daha da zorlaştı. Beşinci sebep ise yerel ortakların sınırlı gücüydü. Türkiye'nin desteklediği yerel unsurlar vardı ama bu unsurlar Musul'un tamamını şekillendirecek büyüklükte ve meşruiyette değildi. Sonuçta Musul geri alındı. Ama şehir çok ağır bir bedel ödedi. Aylar süren savaşta büyük yıkım yaşandı. Yüz binlerce insan evinden oldu. Şehir IŞİD'den kurtarıldı ama Musul'un geleceği yine bölgesel güç mücadelesinin konusu olmaya devam etti. Buradan çıkarılacak en önemli ders şu. Musul meselesi sadece askeri bir mesele değildi. Aynı zamanda meşruiyet meselesiydi. Sahada güçlü olmak yetmiyordu. Diplomatik olarak kabul görmek, yerel aktörlerle bağ kurmak, uluslararası dengeleri yönetmek ve doğru zamanda doğru hamleyi yapmak gerekiyordu. Türkiye'nin Musul'daki kaygıları gerçekti. Sınır güvenliği, Türkmenler, Telafer, PKK, göç riski ve İran etkisi Ankara açısından ciddi başlıklardı. Ama uluslararası ilişkilerde haklı kaygılar tek başına yeterli olmaz. O kaygıları kabul ettirecek siyasi zemin de gerekir. Türkiye bu zemini kısmen kurdu. Fakat tamamen kabul ettiremedi. Bu yüzden Musul'un hikayesi bize şunu gösteriyor. Bir şehir bazen sadece savaş meydanında kaybedilmez. Bazen diplomasi masasında, bazen komuta odasında, bazen de yıllar önce yapılan siyasi hatalar yüzünden kaybedilir. Musul 2014'te Irak devletinin çöküşüyle kaybedildi. 2016'da ise Türkiye açısından sahada var olup masada sınırlı kalmanın acı örneklerinden biri oldu.
Eğer bu tarz tarih ve jeopolitik dosyalarını harita üstünde ama herkesin anlayacağı sade bir dille incelemek istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü bir sonraki bölümde şu soruyu konuşabiliriz. Telafer neden Türkiye için Musul'dan bile daha hassas bir başlıktı?